Herkese merhabalar. Pembe Düğme YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enzine. Bu videoda sizlere yapımı çok kolay, basit, duruşu da bir o kadar şık duran bir çanta modeli yapımı paylaşacağım. Bakın şu şekilde çantamızı göstermek istiyorum. Çok güzel duruşu var. Mini bag tarzında bir çanta modeli oldu. Şöyle ağız kısmında da bir aparat yaptık. Bu da kilit şeklinde. Güzel bir aksesuar oldu. Çantamızı çapraz kullanım için uzun kulplu olarak çalıştık. Çantamda kullandığım malzemem koton pamuklu makrame iplik kullandım. 250 gram iplik rahatlıkla çantamız için yetecektir. Şöyle 3,5 milimde tığ tercih ettim. Şurada küçük bir çantamızın aparatı var. Metal bir aparat kullandım. Bu aparatların ahşap olanları da var. Siz dilerseniz ahşapta tercih edebilirsiniz. Bu modelimi daha önce farklı çantalarımda da uyguladım. Onları da hemen göstermek istiyorum. Şöyle bakın, şöyle büyük bir kol çantası çalışmıştım. Şu şekilde çok hoş duruyor modelimiz. Burada kullandığım yine pamuklu makrame iplik kullandım. Yalnız diğer ipliğimden biraz daha ince bir iplik. Ve bir modelim daha. Bu da yine bir telefon çantası boyunda bir çanta oldu. Burada da polyester makrame iplik tercih ettim. Bakın size fikir olması açısından nasıl duracağını göstermiş olayım. Modelimiz çok şık duruyor. Şimdi bu videoda sizlere bu çantamızın yapılışını paylaşacağım. Dilerseniz şimdi çantamızın yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle modelimize zincir çekerek başlıyoruz. 22 tane zincir çekeceğim. Zincir sayımız çift olacak. Bir tane de dönüş zincirimiz olmuş olacak. Yani 23 tane zincirimiz olacak. Önce 22 tane zincirimizi çekelim. 22 tane zincir çektim. Şimdi bir tane de tam dönüş zinciri olarak kabul edeceğimiz bir zincir çekiyorum. Yani toplamda 23 tane zincirim olmuş oldu. Şimdi burada son zincirin değil bir öncekine, yani 22 zincirime, şöyle 22 zincirime batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen buradaki ilk sık iğneme de bir işaretleyici takalım. Dönüşlerimiz rahat olması için. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki zincire de sık iğne yapıyorum. Bu şekilde zincirimizin sonuna kadar birer tane olacak şekilde sık iğne yapacağız. Son sık iğneme geldim. Son sık iğnemi de yaparak bu sıramı bitiriyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve şu şekilde örgümü çeviriyorum. Hemen ilk zincirime burada yine bir sık iğne yaparak başlıyorum. Buradaki sık iğneme de işaretleyici takalım. Yine buradan devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneye de sık iğne yaparak yine birer tane olacak şekilde. Bu sıramızda da yine sık iğnelerle devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim. Bakın burada işaret taktığımız yer vardı. Oraya da sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde işaret takarak yaparsanız sizin için de kolaylık olacaktır. Sıra başlarında çok fazla sık iğneler belli olmadığı için bu şekilde işaret takarsanız kolaylık olur. Şimdi bir zincir çekerek yine örgümü bu şekilde çeviriyorum. Hemen ilk sık iğnemi yine sık iğne yaparak devam ediyorum. İşaretleyicimi de takayım. Yine burada da aynı şekilde birer tane sık iğnelerimizi yapacağız. Sıramızın sonuna kadar yine bu şekilde sık iğne yaparak devam edelim. Yine sıramın sonuna geldim. Burada işaretleyici olan kısma da son sık iğnemi yapıp bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Yine bir zincirle örgümü çevirerek devam ediyorum. İlk sık iğnemin içine bir tane yapıyorum. Yine
işaret takalım. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar sık iğne yaparak bu sırayı da bitirmiş olalım. Taban kısmımızda bu kadar yeterli olacaktır bizim için. Yani 4 sıra taban gitmiş oldum. 4. sıramı da bitireyim. Daha sonra yine devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bu sıramı da tamamladım. Bu şekilde taban kısmında 4 sıra sık iğne gitmiş oldum. Siz geniş bir taban isterseniz 6 sıra, 8 sıra, 10 sıra da yapabilirsiniz. Şimdi burada sıramın sonunda bir zincir çekerek şu şekilde örgümü ters çeviriyorum. Şimdi burada bakın, şurası bizim ilk sık iğnemiz. Batacağımız nokta ise bu ilk sık iğnemizin bir altı. Şöyle bakın, şurası. Bu kısma batıyoruz. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin, bakın şurası da sık iğnemiz. Bu noktaya batmıyoruz. Bir altına, şurada bakın bir altı, bu sık iğnemizin altına gelen noktaya batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle hemen altına, yani üstteki sık iğnelere batmıyoruz. Altındaki boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki sık iğnemin alt noktasına batarak bu şekilde uzun bir sık iğne oluşturmuş oluyorum. Böyle sıramın sonuna kadar bu şekilde alt noktalara batarak devam edelim. Sıramın sonunda burada işaretleyici takmıştık. Burası bizim son sık iğnemizdi. Bakın, bu sık iğnemizin alt noktasına batıyorum. Burası değil. Bakın şu şekilde şuraya alt noktasına batarak sık iğne yapıyorum. Yine aynı boşluğuma batarak 2 3 tane burada uzun sık iğne olacak şekilde köşemde 3 tane yapmış oldum. Şimdi buradan devam ediyorum. Bakın, yanındaki boşluk var. Şuradaki şu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Ve şurada bizim, şurası yine köşe noktamız oluyor. Bakın, burası bizim yine köşemiz. Buraya da yine 3 tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi buradan yine devam ediyoruz. Dönmüş olduk. Şimdi buradaki sık iğnelerin, bakın burası bizim üst sık iğnelerimiz. Bir altına batarak devam ediyorum. Bir alttaki sıraya batarak devam ediyorum. Bakın, zaten belli oluyor. Şöyle. Bakın. Bu şekilde yine uzun şekilde sık iğneler yapacağız. Şimdi köşeme geldim. Bakın, buradaki sık iğnemin, şurası bizim sık iğnemiz. Buradan tam bunun sık iğnemizin alttaki noktasına batarak uzun şekilde sık iğnemi oluşturuyorum. Burası bizim köşemiz oluyor. Şimdi buraya 3 tane, aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yine devam ediyorum. Şu boşluğuma batarak, bakın şuradaki boşluğumuz vardı. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Ve bizim burası başlama noktamızdı. Bakın, burası bizim ilk başladığımız, uzun şekilde yaptığımız sık iğne noktası. Buradaki boşluğuma, burası yine köşemiz olduğu için 2 tane daha yaparak 3 tane sık iğne olmuş oluyor. Bu bizim başladığımız noktaya, aynı yere yapıyorum. Yine ilk yaptığımız, bakın şu uzun şekildeki sık iğnemizin tam tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve burasını da bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Hemen dibine, bakın şuraya, dibine normal şekilde bir sık iğne yapıyorum. Buraya hemen bir işaretleyici koyalım.
Şimdi burada devam ediyorum. Normal şekilde sık iğnelerimize batarak hiç eksiltme arttırma yapmadan normal şekilde sık iğne yapacağız. Bu sıramızda böyle bitireceğiz. Köşelerde de hiçbir arttırma yok. Aynı şekilde her bir sık iğnemize birer tane olmak üzere sık iğne yapalım. Şu başladığımız yere gelene kadar ben tamamlayayım. Daha sonra oradan yine devam edelim. Başlangıç noktama geldim. Bakın şimdi şurası bizim kaydırma yaptığımız yer. Burası sizin kafanızı karıştırmasın. Bakın şuraya, şu boşluğa değil, işaretleyicimizi taktığımız yere ilmek kaydırma ile şu şekilde birleştirme yapıyoruz ve bir zincir çekiyorum. Hemen dibine tekrar devam ediyorum. Dibindeki noktaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Buraya yine bir işaretleyici takalım. Şimdi burada yine aynı şekilde her bir sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde bu sıramızda gideceğiz. Köşelerde de hiçbir arttırma eksiltme yok. Düz bir şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Şu başladığımız noktaya kadar, gelene kadar yapalım. Tekrar oradan devam edelim. Sıramın başına geldim. Şimdi burada bakın şurada bir nokta var. Burası bizim kaydırma yaptığımız yer. Buraya sık iğne yapmıyoruz. Bu sizin kafanızı karıştırmasın. Şimdi burada işaret taktığımız yere bakın buraya bir ilmek kaydırma ile şu şekilde birleştirerek bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bakın şu kısma bir öncekine işaret takıyoruz. Şu kısmı bakın şu zincirime işaret takıyorum ve örgümü şu şekilde çeviriyorum. Şimdi işaret taktığımız kısma bir tane sık iğne yapıyorum. Burada yine buraya işaret takalım karışmaması için. Bakın burası bizim çantamızın iç kısmı olacak. Burası da dış kısmı olmuş olacak. Şimdi iç kısımdan devam edeceğiz. Şimdi sonraki sık iğnemizin bakın şurada sonraki sık iğnemizin bir altı değil onun altındaki noktaya batarak uzun şekilde sık iğne yapacağız. Şu şekilde sık iğne yapacağız. Sonraki sık iğnemizi de normal şekilde yanındakine normal şekilde sık iğne yapacağız. Bir tane normal, bir tane uzun sık iğne olacak şekilde modelimizi uygulayacağız. Şimdi yanındaki sık iğnemin bir altı değil onun altındaki kısma batarak şöyle uzun şekilde yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğuma da normal şekilde sık iğne yapıyorum. Bakın bir uzun bir kısa. Şuraya bakın. Şu kısım bizim normal sık iğnemizin yeri. Şu kısım bir altı. Şu kısımda batacağımız yer. Şöyle uzun şekilde yapıyorum. Sonrakine bakın karıştırmayın. Sık iğne yaptığımızın uzun sık iğne yaptığımızın yanındaki sık iğneye batarak normal şekilde sık iğne yapıyoruz. Bir kısa sık iğne, bir tane de uzun sık iğne yapmış oluyoruz. Bu uzun sık iğne yaptığımız bakın altta kalıyor yaptığımız kısım. O sık iğnemize batmıyoruz. Yanındaki bakın oraya zaten uzun bir şekilde sık iğne yapmıştık. Hemen yanındaki noktaya da bir tane normal sık iğne yapıyoruz. Buraya değil bir altına. Bu sıramızda bu şekilde devam edecek.
Köşelerde de yine aynı şekilde sık iğneleri takip ederek devam edeceğiz. Buraya gelene kadar, sıra başına gelene kadar ben yapayım. Daha sonra oradan yine devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bir tane normal sık iğne yaptıktan sonra sonraki sık iğnemin altındaki noktaya batarak şu şekilde uzun sık iğnemi yapıyorum. Bakın şimdi burası bizim kaydırma yaptığımız yer. Buraya bir şey yapmıyoruz ve şu işaret taktığımız yere ilmek kaydırma yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. Şimdi şöyle bir zincir çekiyorum ve örgümü şu şekilde ters çeviriyorum. Şimdi çantamızın burası çantamızın dış kısmı olmuş oluyor. Bu kısım da iç kısmı. Bakın şimdi örgünün bu tarafından modellerimiz belli olmuş oluyor. Bu şekilde V'ler, V görüntüsü olan modellerimiz olmuş oldu. Şimdi burada bakın bir önceki modelin sol tarafındaki ilmeğimi alıyorum ve sonraki modelimde şuradaki şu bir tanesini alarak şöyle iki modeli bir arada topluyorum. Hemen buraya bir işaretleyici takalım. Bakın yanındaki boşluğuma şurada yanında boşluğum var. Sık iğne yapıyorum bu boşluğuma. Ve yine devam ediyorum. Burada kalan bakın bu V'nin bir tanesini toplamıştık diğeriyle. Şimdi diğerini alarak sonraki ilmeğimi alıyorum bu şekilde ikisini bir topluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma bir normal bir sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle ilmeklerimi toplayarak bu şekilde örneğimizi kurmuş oluyoruz. Bir tane topladıktan sonra yanındaki boşluğa da sık iğne yapıyoruz. Bakın bu şekilde topluyorum ve yanındaki boşluğuma sık iğne yapıyorum. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle V'leri toplayarak modelimizi uyguluyoruz. Hemen yanındaki sık iğne boşluğumuza bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra toplayarak modelimizi uyguluyoruz. Sıramızın sonuna kadar aynı işlemi yaparak devam edelim. Şu başladığımız yere gelene kadar ben modelimi devam edeyim. Daha sonra yine oradan modelimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi son modelimi de yapayım. Ve bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Şimdi şurada bir tane bakın şurada sık iğne yapacağımız nokta var. Burayı atlamayalım. Buraya da bir tane sık iğne yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. Bakın burada bir biz işaretleyici koymuştuk. Bu işaretleyicinin olduğu yere ilmek kaydırma yaparak sırayı da bitirmiş oluyoruz. Bir tane sık iğne yapıyorum ve burada hemen dibindeki noktaya batarak sık iğne yapıyorum. Yine işaretleyicimizi takalım. Bu sırada da hiçbir farklı işlem yapmadan bütün ilmeklerimize birer tane sık iğne yapalım. Bakın şöyle görünüyor ilmeklerimiz. Her bir ilmeğimize birer tane sık iğne yaparak başladığımız yere gelene kadar devam edelim. Şu noktada yine burada buluşalım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Bakın burada bizim şu kısım ilmek kaydırma yaptığımız kısım. Burası sizi yanıltmasın. Oraya batmıyoruz. Şurada işaretleyici koyduğumuz yere ilmek kaydırma ile birleştirmemizi yapalım. Bir zincir çekerek devam edelim. Yine aynı dibine bir tane sık iğne yapıyorum.
Buraya yine işaretleyicimizi takalım. Ve burada da yine bir sıra daha sık iğne gideceğiz. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan yine sık iğnelerimizi bir sıra daha gidelim. Şu başladığımız noktaya gelelim. Yine oradan devam edelim. Sıramın sonunda son sık iğnemi de yapıyorum ve bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. 2 sıra sık iğne gitmiş olduk. Yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çekerek. Şimdi burada ilmek kaydırma yaptığımız yerin bir öncekine yine daha önce yaptığımız gibi şuraya bir işaret takalım. Döndüğümüzde karışıklık olmaması için. Şimdi bir zincir çektik. Örgümüzü şu şekilde şöyle, yani çantanın tersinden yapacağız. Ters şekilde çevirmemiz gerekiyor. Şimdi burada işaret taktığımız yere bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen buraya da yine işaret takalım. Şimdi yine sonraki sık iğnemin bir altındaki değil, onun altındaki boşluğa batarak uzun şekilde sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine altta, bakın altta batacağımız yerler belli oluyor. Şu kısımları yine batarak bir uzun bir de normal sık iğne yapmaya devam edeceğiz. Yine bu şekilde sıramızın sonuna kadar bir uzun bir de normal sık iğne ile devam edelim. Yine şurada işaret taktığımız yere gelene kadar yapalım. Daha sonra yine oradan devam edelim. Sıramın sonunda şimdi bir tane uzun şekilde sık iğnemi yapıyorum ve bu sırada bitmiş oldu. Burada yine ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın örgümü şu şekilde yine ters çeviriyorum. Şöyle çantamızda çevirelim. Bu şekilde çevirirseniz sizin için kolaylık olacak. Bakın şimdi burada bizim yaptığımız V'ler vardı. V görüntüsü olan ilmeklerimiz. Şimdi yine ilmeklerimizi toplayacağız. Bir önceki ilmeğimi alıyorum. Sonraki ilmeğimi de alarak bu şekilde İkisini bir arada toplamış oluyorum. Hemen yanındaki boşluğuma da bir sık iğne yapıyorum. Şurada yine işaretleyelim şurayı. Şimdi bir sonraki tek kalan, bakın burada da tek kalmış ilmeğimiz. Sonraki ilmeğimle birlikte bunu topluyorum. Hemen yanındakine de normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. Yanındakini toplayarak devam ediyorum. Bu sırada yine bu şekilde ilmeklerimizi toplayarak yanındaki boşluğa da bir tane sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlayalım. Şuraya bakın, şurada yine ilmek kaydırma yapacağız. Buraya gelene kadar ben sıramı tamamlayayım. Yine burada devam edelim. Sıramın sonunda son sık iğnemi de yapıyorum. Ve birleştirerek bu sırayı da bitirmiş oluyoruz. Bir zincir çekerek yine en dibe batarak bir sık iğne yapıyorum. Bundan sonra yine bu şekilde iki sırada düz olacak şekilde sık iğne gideceğiz. Daha sonra da örgümüzü ters çevirerek yine uzun şekilde sık iğneler yaparak o şekilde devam edeceğiz. Bakın şimdi iki sıra model uygulamış olduk. Bakın çok hoş bir görüntüsü oluşuyor. Ben daha önce yarım kalan çantam vardı. Oradan devam etmek istiyorum. Şimdi bu çantamın bitimine geldim. Şimdi bu yaptığım çantanın da ne kadar örnekleri yaptık onun ölçüsünü vereyim.
Tabandan yaklaşık olarak 15 santim. Tabandan 15 santim olacak şekilde örneklerimi yaptım. Şöyle örneklerim sırasına da bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada örnek yaptım. Şimdi çantamın bitiş kısmına geldim. 3 sırada normal şekilde sık iğne gittim. Burası da çantamın ağız kısmı oldu. Şimdi son olarak da 3 sıra sık iğnelerden sonra burada şu şekilde ilmek kaydırma yaparak son sıramı da bu şekilde bitiriyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmayla bitirmiş oldum. Şimdi burada ipliğimizi şöyle keselim. Daha sonra şöyle arkadan ipliğimizi yürütebiliriz. Aparat yapımına zincir çekerek başlayacağız. Önce şöyle 20-25 santim kadar ip bırakıyorum. Daha sonra zincirlerimi çekiyorum. 17 adet zincir çekeceğiz. Zincirlerimi çektikten sonra şimdi şu şekilde zincirimi şöyle ters çeviriyorum. Bakın ters çevirdiğimizde de ilmeklerimiz belli oluyor. Şu şekilde şuralara batacağız. Bakın. Şöyle düz değil. Bakın burası zincirimizin düz kısmı. Şöyle çevirdiğimizde hemen şöyle ilmeğimizi ilmek kaydırma ile başlıyorum. Sonraki ilmeğime de yine bakın bu şekilde bu yaptığımız zincirin arka kısmına ilmek kaydırma ile devam edelim. Uzun bir şekilde ise ipimi şöyle uzun bir şekilde ipimi kesiyorum. Şimdi uzun olan ipimi şöyle iğneye geçirerek devam edeceğim. Ve burada ben metal bir aparat kullanacağım şu şekilde. Siz dilerseniz ahşap da kullanabilirsiniz. Şimdi bakın aparatımı şu şekilde örgümün üzerine koyuyorum. Şu tarafta kalan ipimi şu taraf yani sağ tarafıma geçiriyorum. Şimdi diğer ipimle dikişini sağlayacağım. Şimdi burada örgüme batarak dikeceğim. Bu şekilde bir içinden geçirerek bir de örgüme batarak birkaç defa dolamanız yeterli olacak. Şöyle biraz sıkalım. Sağlam olsun. Şimdi aparatı takacağımız bir kısım var. Orayı yapalım. Şöyle şu kadar az miktarda bir ip bırakarak zincir çekiyorum. 10 tane zincir çekelim. Bu zinciri aparatınıza uygun olarak yapmanız gerekiyor. Şu şekilde ölçerek yaparsanız daha iyi olur. Çünkü içinden geçecek. 10 tane zincir çektim. Bunu hemen şöyle kesiyorum. Şöyle çantamızın şöyle göstereyim. Şu kısımlarına bakın şuralara geçireceğim. Tam ortalıyoruz çantamızı. Ortaladıktan sonra şöyle geçirerek
Bu kısmı da yapmış olalım. Arkadan da çantanın iç kısmından da birer tane düğüm atalım. Daha sağlam olması için. Ya da şuradaki ilmeklerin arasına da geçirebilirsiniz. Nasıl kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir kilit kısmı gibi bir yer olmuş oldu. Şimdi aparatımızı takalım. Şöyle çantamızın arka kısmına takacağız. Şu şekilde tam ortalayarak, yani yaptığımız kilide de tam denk gelmesi gerekiyor. Şöyle dikişini yapalım. Aparatını da taktım bu şekilde. İçten dikerek tamamladım. Bakın bu şekilde bu kilit kısmından da geçirmiş oluyoruz. Şimdi çantamızın kulp kısımlarını birlikte yapalım. Çantamızın kulbu için şöyle öncelikle uzun bir ip bırakıyorum. Sonrasında dikmek için. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve mümkün olduğunca gevşek yapmaya çalışalım. Şimdi bakın şurada sondan ikinci bir önceki ilmeğime batıyorum. Tığ ipi dolamadım bu arada. Şöyle çektim. 2 tane ilmeğim oluştu tığımda. Aynı şekilde tığa yine ipi dolamadan birinci zincirime batarak şu şekilde ilmeğimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Hepsini bir kere de topluyorum. Şimdi burada bakın şurada şöyle göstereyim. Şu ilmeğime ve şu ilmeğimi ikisini alacağız. Önce bunu bakın şöyle. Daha sonra şu ilmeğe batacağım. Şimdi hafif şöyle çeviriyorum. Buradaki tığdaki ilmeğimi de biraz uzun bırakıyorum bu şekilde. Birinci ilmeğimi çekiyorum. Diğer ilmeğimi de bu şekilde çekerek kalan 3 tane ilmeğimi bir kere de topluyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde tığdaki ipi biraz ilmeğimizi biraz gevşek bırakalım. Uzun şekilde bırakalım. Şimdi şurada 3 tane ilmek oluştu. Bakın. 1 2 ve 3. Şurada 3 tane ilmeğimiz var. Şimdi önce tığa yine ipi dolamadan ilk ilmeğimi alıyorum. Yine aynı şekilde dolamadan şu ikisini birden, bakın bu ikisini birden çekerek bu şekilde 3 tane ilmeğimi de bir kere toplamış oluyorum. Yine örgümü çeviriyorum. Bakın yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimiz var. Önce birini alıyorum. Sonra diğer ikisini. Sonra 3 ilmeğimi bir kere de topluyorum. Yine çeviriyorum. Bu şekilde örgümüzü çevirerek yapacağız. Önce bir ilmeğimi, sonra ikinci ilmeğimi. Yine çeviriyorum. Bakın buradaki tığdaki ipimizi de uzun bırakmamızda fayda var. Daha sonra ilmeklerimiz sıkı olur. Almakta zorluk yaşayabiliriz. Sonra 2 ilmeğimi bir kere de alıp 3 ilmeğimi de çekiyorum. Çeviriyorum. Bakın tığa ipimi dolamadan önce birine, bakın şöyle birine, sonra 2 ilmeğimi bir kere de alarak şu şekilde 3 tane ilmeğimi de bir kere de çekiyorum. Yine çeviriyorum. Bakın çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Örneğimiz bu şekilde olacak. Çevirerek yapıyoruz. Dediğim gibi biraz ilmeklerimizi gevşek bırakmakta fayda var. İlmeklerimizi almakta zorlanabilirsiniz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar
Bu kulp kısmını da bu şekilde yapıyoruz. Bakın şöyle ilk ilmeğimi alıyorum. İkinciyi de uzun bırakıyoruz ilmeklerimizi. Tığdaki ilmeği de o şekilde, çektiğimiz ilmekleri de biraz uzun bırakıyoruz. Bakın görüntüsü de bu şekilde olacak. Bu çanta kulbumuzu istediğiniz uzunluğa gelene kadar, nasıl uzun olmasını istiyorsanız uzun, kısa da kullanabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. O şekilde yapalım. Daha sonra yine oradan devam edelim. Ben kulp yapımını tamamladım. Şöyle uzun bir kulp yaptım. Benim kulbum 120 santim uzunluğunda oldu. Şöyle uzun da bir ip bıraktım dikmek için. Şimdi çantamıza kulbumuzu dikelim. Kulbumuzu çantamızın kenar kısımlarına dikeceğiz. Şöyle ortalayarak tam kenarlarına denk gelecek şekilde dikişini yapalım. Kulbumun diğer uç kısmını da dikerek çantamın yapımını bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle bakın, burası kilit kısmımız oldu. Ve şöyle küçük bir etiket detayı da ekledim. Ölçülerine bakalım. Çantamın boyu 18 santim. Eni ise 15-16 santimde eni oldu. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz sayfam Kırmızı Balon Hobi. Açıklamalar kısmına da linkini ekliyor olacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.